Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu çantanın yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Örgüler detayları ile güzel detaylı çalışınca bu şekilde çantalar elde ediyoruz. Çantamızın içi astarlı. Çanta sapımız bu şekilde. Toplam 2 motiften oluşuyor. Çantamızın ölçülerini de size göstereyim. 22 santim genişliği, 23 santimde boyu. İsterseniz daha uzun, daha geniş de çalışabilirsiniz. Ben bu şekilde ördüm. Hadi gelin başlayalım. Çantamız için toplam 2 motif örüyoruz. Bu büyüklükte. Orta kalınlıkta koton iplerle örüyorum. Kullandığım ipleri açıklama kısmına yazarım. Siz de aynı markalarla örebilirsiniz. Tığ numaramda ipime uygun 3 milim tığ ile örüyorum. Yine açıklama kısmına yazarım. Motifimizi örmeye orta kısımdan başlıyoruz. Sihirli halka ile başlıyorum. Halkamın içine tığımı geçirdim. 5 zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi ikili trabzanlar örüyoruz. Baştaki zincirimle beraber 8 adet ikili trabzan örüyoruz. Aralarda 2 zincir çekiyoruz. İkili trabzanımızı örüyoruz. Arada 2 zincir. Devam edelim. Baştaki zincirimle beraber 8 adet oldu. Şimdi orta kısmını sıkılaştıralım. Üçüncü zincirimin ortasına batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum ve ipimi kesiyorum. Yeni rengimize geçelim. Yeni rengimize geçmeden önce iplerimi düzgün şekilde gizliyorum. Motiflerimizde iplerimizi gizlemek önemli. Şimdi detaylı şekilde göstereyim size. Sonrasında göstermeyeceğim. Zincirlerimin böyle arka taraflarına dolayarak iplerimi gizliyorum. İpinizi böyle koyup üzerine lütfen örmeyin. Muhakkak böyle zincirlere sararak iplerinizi gizleyin. Titizlik önemli. Titizlikle örgülerinizi yapın. Evet, böyle. Yeni rengime geçiyorum. 2 zincir çektiğim boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Kısa ipimi sabit duran ipimin etrafında çevirerek ilmeğimi atıyorum. Böylelikle ipimi de sağlamlaştırmış oluyorum. Şimdi boşluğa bir sık iğne, zincirimle beraber 2 adet oldu. Tepeye 1 adet, boşluğa 2 adet, tepeye 1 adet, boşluğa 2 adet sık iğne örüyoruz. Aynı şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldim. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum ve yeni rengime geçiyorum. Evet. Hemen şuradan başlayalım. Bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yere bir adet sık iğne
örüyorum. Sık iğnelerimizin tepelerine birer adet 2 tek 1 çift şeklinde devam ediyoruz. Buraya 2 adet batıyorum. Sonrasında 1 2 adet tek batıyorum. Sonrasında çift batıyorum. Aynı yere 2 adet. Bu şekilde devam edelim. Evet, sıranın başına geldim. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Yeni rengimize geçelim. Kırmızı rengimi elime aldım. Zincirimizin tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürüyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. İkili trabzan örüyoruz. Aynı yere zincirimle beraber 4 adet ikili trabzan örüyorum. 2 3 ve 4. Arada 3 zincir çekiyorum. Sonrasında 1 2 3 4. sık iğnenin tepesine yine ikili trabzan örüyorum. 4 adet aynı yere. 2 3 ve 4. 1 2 3 zincir, 1 2 3 dördüncüye batıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Toplam 8 adet olacak bu dörtlü gruplar. Devam edelim. Sıranın sonunda görüşelim. Evet, sırayı tamamlıyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum ve yeni rengime geçiyorum. Yeni rengime geçtim. Bu dörtlü grupların ilkinin tepesine batarak başlayalım. İlmeğimi çıkarttım. Bu sırada bademler öreceğiz ikili. Etrafında döndürdüm. Yine 3 zincir çekerek başlayalım. 1 2 3. Hepsinin tepesine birer adet batacağız. Tığımın üzerine doladım. İkisini örüyorum, ikisi tığımda. Devam eden trabzanın tepesine batıyorum. 3'ü beklemede. Sonrasında 4 ilmeği beraber örüyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Ara boşluğa sık iğne örüyorum. Yine 4 zincir. Trabzanların tepelerine yine aynı şekilde badem örüyoruz. Hepsini beraber. 4 zincir boşluğa. Aynı şekilde devam edelim. Buraya gelelim. Sırayı tamamladım. Tepe noktasına batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Yeni rengimize geçelim. Bu sırada sık iğne şeklinde devam edeceğiz örmeye. Şu 4 zincir çektiğimiz boşluktan ilmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürdüm. Bir zincirimi çektim. Aynı yere zincirimle beraber 5 adet sık iğne örüyorum. 3 4 5. Şimdi şu soldaki tarafa da yine 5 adet sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Aynı şekilde devam edelim. Sırayı tamamladım. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum.
ve yeni rengimize geçelim. Tam şu noktadan başlıyorum. İlmeğimi çıkarttım. 2 zincir çekiyorum. 1 2 tekli trabzan şeklinde devam ediyoruz. Şu şekilde tığımın üzerine doluyorum. Hemen yandaki sık iğneme batıyorum. Üçünü beraber tek seferde örüyoruz. Yine tığımın üzerine doladım. Yandaki sık iğneye batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. sık iğneye 1 2 3 4 5. sık iğneme yine tekli trabzan örüyorum. Toplam 6 adet tekli trabzan örüyorum. Devam eden sık iğnelere batıyorum. İkinci, üçüncü, 4, 5 ve 6. Arada 3 zincir, 1 2 3 4 5.'ye batıyorum. 6 adet tekli trabzan örüyorum. Arada 3 zincir. Aynı şekilde devam edelim. Şuraya gelelim. Evet, devam edelim. 1 2 3 4 5.'ye batıyorum. Son 3 tekli trabzanımı da örüyorum. 2 3 İlkinin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Elimizle şöyle motifimizi düzeltelim. Yeni rengimize geçelim. Yeni rengime geçtim. Şu 6 adet tekli trabzanlarımı şu orta kısmına batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Etrafında döndürdüm. 1 2 zincirimi çektim. Şimdi tekli trabzan örüyorum. Şuradaki boşluğa batıp. Beni dikkatlice izlerseniz karışıklık olmaz. Önce tekli trabzan örüyoruz. Aralarda bir zincir çekiyoruz. Sonrasında 2 adet ikili trabzan, arada bir zincir yine. Tekrar bir zincir, üçlü trabzan örüyoruz. Yine arada bir zincir. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Üçlü, 2 tane ikili ve tekli. Aralarda birer zincir. 2 adet ikili ve 1 adet tekli. Bir zincir çekip şu orta kısma sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir çekip devam ediyoruz. Tekrar aynı işlemi yapalım. Bir zincir öncesi, bir zincir sonrası. Sadece başlangıçta 2 zincir çektik. Bir adet tekli trabzan, arada bir zincir, 2 adet ikili trabzan, sonrasında üçlü trabzan, tekrar üçlü trabzan, 2 adet ikili trabzan, sonrasında tekli trabzan. Bir zincir çekip ortaya batıyoruz. Şuradaki şu kısımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 adet olacak. Bu şekilde devam edelim.
Aynı şekilde devam ediyoruz. Sıranın sonuna gelelim. Sıranın sonuna geldim. İkinci zincirimin şöyle ortasına batıp tek seferde çıkıyorum. İpimi kesiyorum. Ve yeni rengimize geçelim. Bu arada eğer motifinizde böyle bir kasma olursa, motifiniz düzgün durmazsa şu aralardaki zincirleri fazla çekebilirsiniz. Şuralardakileri ikişer ikişer çekebilirsiniz. Elinizle şöyle her sırada düzeltin. Motifimiz bittikten sonra ütülemede yapacağız motifimize. Yeni rengimize hemen geçelim. Evet, hemen şu boşluktan başlayalım. Bir zincirimi çektim. Bütün bu bir zincir çektiğimiz boşluklara 2 adet sık iğne örüyoruz. İkişer adet. Bu sırada sık iğne örüyoruz. Boşluklara hep ikişer adet. Burada da yine aynı şekilde bu ipimizi de arada kalacak şekilde örelim. Aynı şekilde devam edelim. Sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Ve yeni rengime geçiyorum. Şu orta kısımdan başlıyorum. Etrafında döndürdüm. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere ikili trabzan örüyoruz. Zincirimle beraber toplam 5 adet. 2 3 4 ve 5. Sonrasında 1 2 3 4 5. sık iğnenin tepesine batıyorum. Sık iğne örüyoruz. Hepsinin tepesine birer adet sık iğne, toplam 10 adet. Birinciyi ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Tam orta kısma burada da yine 5 adet sık iğne atlamış oluyoruz. 5.'ye batıyoruz. 1 2 3 4 5. Orta kısmına 5 adet ikili trabzan örüyorum. 3 4 ve 5. 1 2 3 4 5.'ye yine sık iğne, toplam 10 adet. 2 3. Aynı şekilde devam edelim. Buraya gelelim. Evet, sırayı tamamlıyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum ve yeni rengimize geçiyoruz. Bu sırada hep sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Hemen şuradan başlayalım.
Bir zincirimi çektim. Yandaki sık iğnenin tepesine yine sık iğne örüyoruz. Hepsine birer adet sık iğne örüyoruz. Bu sırada farklı bir işlem yapmıyoruz. Trabzanlarımızın da tepelerine yine sık iğnemizi örüyoruz. Aynı şekilde devam edelim. Başlangıca gelelim. Evet, başlangıç yerine geldim. İlk sık iğnemin tepesine batıp tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Ve hemen yeni rengimize geçelim. Hemen bakın, şurada beşli grup yapmıştık. Bunun tepe noktasını hemen yanından 1 2 3. sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen yandaki sık iğneye batıyorum. 5 adet sık iğne yapıyoruz. Zincirle beraber şu an 2 adet, 3 4 ve 5. Şimdi tekli trabzan yapacağız. Toplam 11 adet. Devam eden yine sık iğnelerimizin tepelerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Şimdi yine 5 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 adet sık iğne, sonrasında 11 adet tekli trabzan, sonrasında yine 5 adet sık iğne ördük. Şimdi ikili trabzan yapacağız. 1 2 3. sık iğnenin tepesine batıyorum. Toplam 4 adet aynı yere ikili trabzan örüyoruz. 2 3 ve 4. Arada 3 zincir çekelim. Sonrasında 1 2 3 dördüncünün yine tepesine 4 adet ikili trabzan örüyoruz. 3 ve 4. Şimdi aynı işlemi yine yapıyoruz. 5 adet sık iğne, sonrasında 11 adet tekli trabzan, sonrasında yine 5 adet sık iğne. 1 2 3.'den başlıyoruz. 1 2 3 4 5, sonrasında 11 adet tekli trabzan. Aynı şekilde devam edelim. Başlangıca gelelim. Evet, sırayı tamamladım. İlk sık iğnemin tepesine batıp tek seferde çıkıyorum. Ve yeni rengimize geçelim. Şuradaki boşluktan başlıyorum. 3 zincir, pardon, 4 zincir çekerek 1 2 3 ve 4 ikili trabzan örüyoruz. Aynı yere batıyorum. 3 seferde çıkıyorum.
2 adet oldu. Arada bir zincir, bir adet daha üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sonrasında tekrar 3 adet yine üçlü trabzan, aralarda bir zincir çekmeyi unutmayalım. Evet, böyle. Tığımın üzerine bir kere doluyorum ve şuradaki boşluğa ikili trabzan örüyorum. Sonrasında 2 zincir. Burada 2 değil 3 zincir çekelim ve 1 2 3 dördüncüye sık iğne batıyoruz. Sonrasında devam eden yine buralara sık iğne örüyoruz. Toplam 15 adet. İkinciyi ördüm. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 3 zincir çekiyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz şu boşluğa batarak. Yani şuradaki aynı işlemi yapıyoruz şuradaki boşluğa. Sonrasında bir zincir çekiyorum ve buraya üçlü trabzan örüyoruz. Aynı şuradaki gibi aralarda bir zincir çekerek. Köşede 3 adet, yine 3 adet üçlü trabzan. Motifimiz yuvarlaktı. Bu noktada motifimizi kareye döndürüyoruz. Birinci köşesini ördük. İkinci köşesi. Bakın şurası üçüncü. Şurası da dördüncü köşesi olacak motifimizin. Şimdi ikili trabzan örüyorum. Şuraya yine batıp. Arada 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, dördüncüye sık iğne ile batıyorum. Toplamda 15 adet sık iğne örüyoruz. Aynı şekilde devam edelim. Başlangıca gelelim. Sıranın sonuna yaklaştım. Yine buraya da ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü zincirimin şöyle ortasına batıyorum. İpimi kesiyorum. İplerimizi yine sararak gizleyelim. Şimdi yeni rengimize yine geçelim. Köşe noktasından başlayalım. İlmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürdüm. 1 2 ve 3 zincirimi çektim. İkili trabzan örüyoruz. Aynı yere zincirimle beraber toplam 4 adet örüyorum. Sonrasında 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 4 adet ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen şuradaki boşluğa 4 adet ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk
sık iğneyi değil, bir sonraki sık iğneye toplam 4 adet ikili trabzan örüyoruz. 3 ve 4. Arada yine bir zincir. 1 2 3 dördüncü sık iğneme tekli trabzan örüyorum. 4 adet. 1, aynı yere yine 2, 3 ve 4. Bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 dördüncüye 4 adet yine tekli trabzan. Motifimizi tam kareye döndürmek için bazı yerde ikili trabzan, bazı yerde tekli trabzan örüyorum. Bakın şurası böyle dümdüz gelmesi için bunlar önemli detaylar. Örgüler detaylarıyla güzel. 1 2 3 dördüncüye 4 adet ikili trabzan. Şu ortadaki grubu tekli trabzan yaptık. Bunlar hep ikili grup. İkili trabzan, pardon. Şu iplerimi gizleyeyim. Devam edelim. Şuraya yine 4 adet ikili trabzan. 2 3 ve 4. Arada bir zincir. Köşe noktamızda yine 4 adet ikili trabzan. 2 zincir, 4 adet daha ikili trabzan örüyoruz. 2 3 ve 4. Bir kenarını ördük. Aynı şekilde devam edelim. Diğer kenarlarını da örelim. Dediğim gibi şuralar ikili trabzan, şu ortadaki iki grup tekli trabzan. Devam edelim. Bir tur dönelim. Sıramın sonuna geldim. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Yeni rengimize geçelim. Motifimizi istediğimiz kadar büyütebiliriz artık. Kare motife döndü. Bundan sonra hep ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz. Köşeden başlayalım. 1 2 3 zincir. Zincirimle beraber 4 adet ikili trabzan, 2 zincir çekiyorum. Tekrar 4 adet daha ikili trabzanımı örüyorum. Arada bir zincir çektiğim boşluklara yine 4 adet ikili trabzan. Bu sırada tekli trabzan yok. Hep ikili trabzan örüyoruz. Aynı şekilde devam edelim. Bu renk ile toplam 2 sıra öreceğim. Aynı renkle şuraya kadar gelelim. Başlangıç yerine geldim. İlk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma yaparak şu 2 zincir çektiğim boşluğa kadar geliyorum. 2 zincir çekerek bir üst sıraya çıktım. Yine aynı şekilde bu sırada da örüyoruz. 4 adet 2 zincir, 4 adet yine ikili trabzan. Arada bir zincir çektiğimiz yere yine 4 adet ikili trabzan. Aynı şekilde devam edelim. Başlangıca gelelim. Bir sıra daha farklı renk ile döndüm.
2 sıra bej döndüm, bir sırada sütlü kahve döndüm. Şimdi sırayı bağlayalım. İlk trabzanın tepesine batıyorum, tek seferde çıkıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu sırada tığ işi lastik örüyoruz. Bir önden bir arkadan örüyoruz. İkili trabzan örüyoruz. İkinci trabzanıma bakın, sağ taraftan girdim, sol taraftan çıktım, trabzan ortada kaldı. Bu şekilde ikili trabzan örüyorum. Önden ördüm, devam eden trabzanı arkadan, hemen bakın yine sağından girdim, solundan çıktım, arkadan örüyoruz. Bir önden bir arkadan. Köşede 2 adet örüyorum, 2 zincir çekiyorum, tekrar 2 adet ikili trabzan örüyorum. Şimdi tığ işi lastiğe devam ediyoruz. Son yaptığımı bakın, önden örmüştüm, bunu da önden örüyorum. Sonrakini arkadan. Bir zincir olan yeri bir şey yapmıyorum. Hemen devam eden trabzandan önden arkadan örerek devam ediyoruz. Bu şekilde örülüyor tığ işi lastik. Böyle. Köşelerde herhangi bir işlem yapmıyoruz. 2 adet ikili trabzan, 2 zincir, yine 2 adet ikili trabzan. Tığ işi lastiğimizi örelim. Şuraya kadar gelelim. Evet, başlangıca geldim. Şimdi ipimi kesiyorum. Yine ilk trabzanın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kestim. Şimdi bir sıra çantamın ağız kısmına lastik örmeye devam edeceğim. Sadece tek kenarına. 2 zincir olan boşluktan başlıyorum. 1 2 3 zincir, tekrar aynı boşluğa bir adet daha ikili trabzan. Şimdi tığ işi lastik örmeye devam ediyoruz. Bakın, şunu arkadan örmüştüm, bunu önden, o zaman bunu da arkadan öreceğim demek ki. Buradaki dizilimi bozmamamız gerekiyor. Arkadanı yine arkadan örüyoruz. Önden ördüğümüzü yine önden örüyoruz. Aynı şekilde devam edelim. Şu köşeye kadar gelelim. Sıranın sonuna geldim. 2 zincir olan yere yine 2 adet ikili trabzan örüp ipimi kesiyorum. Evet, motifimiz bitti. Çantamızın ön yüzü bitti. 2 parça örüyoruz. Diğer parçayı da siz örün. 2 parçayı ördükten sonra kenarlarını ekleyeceğiz. Bu arada çantamızı daha büyük örmek istersek şuradan itibaren arttırmaya devam edebiliriz. İstediğimiz büyüklüğe kadar renk renk de örebiliriz. Ölçülerini de size göstereyim. 22 santim genişliğinde oldu motifimin ölçüsü. Dediğim gibi daha büyütebilirsiniz. Çantanızı daha küçük de yapabilirsiniz. 2 parçayı da örün. Ekleme kısmında görüşelim. Motiflerimizi eklemeyi 2,5 milim tığ ile yapıyorum. Motiflerimizi 3 milim ile örmüştüm. Eklemeyi 2,5 milim ile yapıyorum. Motiflerimin ön yüzü burası. Ön yüzleri birbirine bakacak şekilde şöyle birbiri üzerine koyuyorum ve köşeden başlıyoruz. Şuradan hemen eklemeye, şu ilk sık iğnemizin
trabzanımızın tepesine batıyorum. Hem öndekine hem arkadakine. Şuradaki iplerimi temizleyeyim. Evet, birbiri üzerine koydum. Burası çantamın ağız kısmı. Burayı eklemiyoruz. Diğer 3 kenarını ekliyoruz. İlk sık iğnenin trabzanımızın tepesine batıyoruz. Hem öne hem arkaya. İpimi elime aldım. Bir zincirimi çektim. Tekrar aynı noktaya sık iğne örüyorum. Şimdi kenardan eklemeye devam ediyorum. Trabzanımın şu ara boşluğuna batıyorum. Sonrasında şuradaki boşluğa ve şimdi trabzanların tepelerine karşılıklı batarak eklememizi yapıyoruz. Bu arada ipimi de içten gizlemiş oluyorum. Yeterli bu kadar. Aynı şekilde bir öndekine bir arkadakine batarak devam edelim. Bakın şöyle gözüktü. Devam edelim. Köşe noktasına kadar gelelim. 2 zincir çektiğim köşeye geldim. Burada her ikisine de 3'er adet sık iğne örüyoruz. 2 ve 3. Aynı şekilde devam ediyoruz sonrasında. Trabzanların tepelerine batarak eklememizi yapıyoruz. Devam edelim. 3 kenarı da ekleyelim. Sonraki kısımda görüşelim. Eklemeyi bitirdim. İplerimi temizledim. Şimdi çantamın içini dışa çevireyim. Çantamızın sapını da örmeye başlayalım. Sapını bitirdikten sonra da çanta astar kısmına geçelim. Şimdi yine 2,5 milim tığ ile devam ediyorum. Şu kenar ekleme yerinden hemen sağından ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere batıyorum. Tam şu eklediğim kısma da batıyorum. 2 sık iğne, hemen yanındakine de batıyorum. 3 sık iğne. Sonrasında şu ipimi de biraz daha yürüteyim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerini doladım. İlk baştaki sık iğneme batıyorum. Bu noktada popcornlar örüyoruz. İlmeğimi çıkarttım. 3 zincir olan kısma kadar çıkartıyorum. Tekrar doladım. Tekrar çıkarttım. 2 3 ve 4. 4 kez aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Şu ilk zincirimizin bakın buraya şimdi yine aynı işlemi yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Hepsini beraber örüyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Hep şu kenardaki zincirlere batarak çantamızın sapını örüyoruz. 3 ve 4. 1 2 3 zincir çevirerek örüyoruz. Şimdi şuraya 1 2 3 ve 4. 1 2 3
Aynı şekilde devam edelim. Çantamızın sapını istediğimiz uzunluğa kadar örelim. Ben çanta sapını 110 santim uzunluğunda yapmak istiyorum. 110 santim uzunluğunda çantanın sapını örelim. Sonraki kısımda görüşelim. Çanta sapını 110 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi çantamıza sık iğne ile ekleyelim. Eklemeden önce çantamızın sapının şu şekilde burgulu olmamasına dikkat edelim. Çantamızın sapını elimizle düzeltelim. Kontrol edeyim. Evet, şöyle tam ekleme yerinin ortasına yerleştiriyorum. Bir zincir çektim. Şu kenar çanta sapımızda zincir çekmiştik. Bu boşluğa batıyorum. Ve hemen şu ekleme yerinin sağ tarafındaki trabzanın tepesine batıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesine. Burada hep aynı boşluğa batıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Ve şu çantamızın sapının kenarına zincir çekerek bir işlem uygulamak istiyorum. Bu işlemi yapmaktaki amacım çantamın sapının esneme yapmasını hiç istemiyorum. Şu esneme payını yok etmek için hem de daha kalınlaştırmak için yapacağım bu işlemi. 3 zincir çektim. Hemen şuradaki boşluğa batıyorum. Tekrar 3 zincir buraya batıyoruz sık iğne ile. 1 2 3 zincir tekrar. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın. Böyle görünüyor. Aynı şekilde çantamızın sapını etrafını örelim. Böyle. Tamamen tam tur dönelim. Şuraya gelelim. Diğer tarafını da döneceğiz. Buraya gelip diğer tarafına nasıl geçtiğimi göstereceğim. Buraya kadar gelelim. Çanta sapının diğer ucuna geldim. Burada da yine 3 zincir çekiyorum. Hemen şuraya batalım. Arkasını döndürüp bir zincir de çekelim. Şu tarafa geçmem gerekiyor. Bu tarafı ördük. Şimdi diğer tarafını öreceğiz. Şu arkasından ilmek kaydırma yaparak diğer kısma geçelim. Evet, 3 zincir çektim. Aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Bakın bu tarafa geldim. Düzelteyim. Evet. Yine bu boşluklara batarak örüyoruz. Bakın. Şuraya da batabiliriz. Evet. Bu şekilde devam edelim. Bitirelim. Sonrasında iplerimizi de temizleyip çantanın astar kısmına geçelim. Çantanın sap kısmını bitirdim. İplerimi temizledim. Çantanın içindeki ipleri de temizlemiştim. Şimdi sıra geldi çantamızın astarını dikmeye. Astarında istediğiniz kumaşı tercih edebilirsiniz. Poplin kumaş, dak kumaş, pazen kumaş
Elinizde ne varsa değerlendirebilirsiniz. Astarı kalınlaştırmak için tek tarafı yapışkanlı elyaf tela kullanmak istiyorum ki çantam böyle daha kalıp gibi dursun diye. Kullanmaya da bilirsiniz, tercih size kalmış, kullanırsanız daha güzel olur. Çanta astar dikimini detaylı şekilde size göstermeyeceğim. Kanalımda daha önce detaylı şekilde paylaşmıştım. Açıklamaya linkini eklerim. Oradan bakıp rahatlıkla isterseniz elinizde, isterseniz dikiş makinenizde çanta astarınızı kendiniz dikebilirsiniz. Çantamızın astarını bakın şöyle uzun dikdörtgen parça kesiyoruz. Uzun dikdörtgen parça. Öncelikle çantamın ölçüsünü alıyorum. Astarını dikmeden önce. Bakın. Çantamın ölçüsü şöyle 22 santim. Çantamın astarını 24 santim genişliğinde kesiyorum. Birer santim kenarlarda dikiş payı bırakıyorum. Çantamın uzunluğu şu şekilde 23 santim. Şöyle arka tarafını da çıkalım. Bakın 46 santim. 46 santim çantamın toplam uzunluğu. İsterseniz iki parça halinde de kumaşınızı kullanabilirsiniz. Elinizde böyle uzun parça yoksa, yani şöyle iki tane hemen hemen kareye yakın parçalar alttan kesip de birleştirebilirsiniz. Ben dikiş çok fazla sevmediğim için ekstra bir dikişsiz kullanmayı tercih ediyorum. Böyle uzun dikdörtgen parça. Kumaşımın uzunluğunu da size göstereyim. Bakın 47 santim. Yine kumaşımda da 2 santim dikiş payı bırakıyorum. 2 santim yeterli. Elyaf telayı da yine aynı kalınlıkta, aynı uzunlukta kesiyoruz. Aynı eni boyu aynı şekilde olacak halde. Elyaf telamızı ütü ile kumaşıma yapıştırıyorum. Bu da çok kolay. Yine açıklama kısmına linkini eklerim. Çantamda cep de yapmak istiyorum. Cebi de şöyle bir parça şu şekilde ağız kısmını ikiye katlayıp çantamın orta kısmına dikmek istiyorum. Çantamın astarını dikmeden önce hem çantamı ütülüyorum hem kumaşlarımı ütülüyorum. Sonrasında dikiş kısmına geçiyorum. Çantamızın dikiş kısmını bitirelim. Zaten dediğim gibi elinizde de dikebilirsiniz. Şöyle arkasını döndürüp sadece şu iki kenarını dikiyoruz. Ağız kısmına sadece zikzak geçiyorum. Eğer sizin dikiş makineniz zikzak overlock yapmıyorsa yapmaya da bilirsiniz. Sonrasında şöyle ikiye katlayıp çantayı elimde dikiyorum. Dikiş makinesiyle çantaya monte etmiyorum. O şekilde sevmiyorum, tercih etmiyorum. İsterseniz o şekilde de dikebilirsiniz. Ben elde dikişi daha çok sevdiğim için elimde gizli dikiş halinde çantayı monte ediyorum. O kısmı size göstereceğim, merak etmeyin. Çantanın astarını şöyle her iki tarafından dikelim. Cebi de kullanmak istiyorsanız cebini de dikelim. Sonraki kısımda görüşelim. Çantanın astarını diktim. Şu kısmını da şöyle 1 santim genişliğinde içeriye kıvırıp ütüledim ki daha rahat dikebilmek için çantamı. Şimdi çantamızın içine yerleştirelim astarı şöyle. Sonrasında bu şekilde mandallar kullanıp kenarlardan tutturuyorum. Böyle mandallarınız yoksa dikiş ipiyle de telleme yapabilirsiniz. Öncelikle her iki kenarından tam ortalayarak tutturalım.
Şimdi dikiş kısmına geçelim. Çantamızın astarını dikerken kumaşımızın renginde ip tercihi yapıyoruz. Ben şu anda size daha net göstermek için farklı bir renk tercih ettim. Normalde turuncu renk ile çantanın astarını dikeceğim. Şimdi şöyle, öncelikle ipimi tabii ki çift kat yaptım. Daha sağlam olması için dikiş ipi tercih ettim. Sabitleyelim. Sonrasında bakın örgüye batırıyorum. Astarın tam kat yerinden çıkıyorum. Tekrar kumaşımın bakın aynı hizasından örgümden çıkıyorum. İçten iğneyi yürütüyorum. Bakın arkadan gözükmüyor. İçten iğnemi yürütüp kumaştan çıkıyorum. Bu şekilde dikiyoruz. İpim farklı renkte olmasına rağmen bakın gözükmüyor. Siz yine de kumaş renginde ipinizi tercih edin. Bu şekilde devam edelim dikmeye. Sonraki kısımda görüşelim. Çantanın astar dikimini bitirdim. Çantanın ağız kısmına bu şekilde dikilebilir mıknatıslı çıt çıt da dikmek istiyorum. Dikmeye de bilirsiniz. Tam şöyle orta kısmına karşılıklı dikelim. En son kısımda görüşelim. Çantanın içine dikilebilir mıknatıslı çıt çıtları da diktim. Çantamız bitmiş oldu. Bu şekilde bir çanta. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.